Bu bölümde elimden geldiğince sizlere Primal Fear modunun rehberliğini yapmaya çalışacağım. Primal Fear modunu tanıyalım. Primal Fear modu Pikkon 38 kullanıcı ismiyle bilinen mod yaratıcısı tarafından 10 Ocak 2017 tarihinde oyunculara sunulmuştur. Primal Fear modu aslında resmi bir mod değildir. 2018 yılında ARK modlarının yarıştırıldığı bir yarışmada tam 4. sırada yer alarak popülerliğini kanıtlamıştır. Haziran 2020 tarihinde Primal Fear oyuncuların favori modlarından biri olmayı başarmıştır ve sponsorlu modlar programına katılarak ARK tarafından desteklenmeye başlanmıştır. Primal Fear ARK'taki en büyük modlardan birisidir ve bir dinozor modudur. Steam üzerinde tam 1.257.526 aboneye sahiptir. Bir mod için bu rakam gerçekten de çok yüksektir. Ayrıca Primal Fear ARK'ın en zor modlarından birisi olarak kabul edilir. Modun içeriğinde dinozorlar ile beraber yeni bosslar da bu modun içerisine eklenmiştir. Primal Fear modunun ana canlı türleri şu şekilde kademeleri bölünmüştür. İlk kademe yani evcilleştirmesi en kolay olan toksik türleridir. Sonrasında zorluk artarak Alpha, Elemental, Apex, Fablet, Celestial, Demonic şeklinde zorluk artarak ilerler ve daha birçok çeşit canlı vardır. Zırh setleri, iyileştirici malzemeler, yeni kibble'lar, yeni bayıltıcı malzemeler, silahlar gibi yenilikler de moda eklenmiştir. Primal Fear modunun içerisinde çok sayıda canlı türü vardır ve bu canlıların neredeyse hepsi belirli bir kademelere bölünmüş şekildedirler. Az önce saydıklarım bunlardan sadece birkaçıydı. Primal Fear Pikkon 38 mod yaratıcısının ana modudur fakat bu modun genişleme paketleri de mevcuttur. Toplamda 5 tane ana genişleme paketi vardır. Genişleme paketleri ise şunlardır: Primal Fear Aberration Expansion, Boss Expansion, Scorched Expansion, Extinction Expansion ve son olarak da Primal Fear Genesis Expansion. Uyarı: Primal Fear'ın ana modu olmadan diğer genişleme paketleri çalışmaz. Genişleme paketlerinin içeriklerine bakıp onları tanıyalım. İlk olarak Aberration Expansion'ı tanıyalım. Aberration canlılarının modlu canlılar olarak haritanızda spam olmasını sağlayan moddur. Primal Fear Boss Expansion çıkış tarihi 7 Nisan 2017'dir. Boss Expansion'ı tanıyalım. Çıkış tarihi 7 Nisan 2017. Boss Expansion paketinin genel amacı bazı canlı türlerinin boss versiyonlarını oyuna dahil etmektir. Bu bosslar normal hallerine göre çok daha güçlülerdir. Basit, Alpha, Apex, Chaos, Spirit gibi kademelere bölünmüş haldedirler. Bu bosslar çok hızlı ve güçlü olabilirler. Onlara bayıltırken dikkatli olmalısınız. Scorched Expansion çıkış tarihi 9 Nisan 2017. Scorched Expansion çöl haritasındaki canlıların modlu hallerini dünyanıza eklemek amacıyla yapılmıştır. Bu eklenti sayesinde Alpha Morellatops, Alpha Phoenix, Apex Tawny Dragon gibi dünyanıza çöl haritası canlıları eklenir. Primal Fear Genesis Expansion çıkış tarihi 16 Ağustos 2020. Genesis Expansion'ın genel amacı Genesis haritasındaki canlıları dünyanıza eklemektir. Örnek olarak Alpha Magmosaur, Apex Ferox ve Fablet Kanavcısı gibi canlılar eklenir. Bu mod sayesinde orijin canlıları öldürürseniz tek engramları otomatik olarak öğrenebilirsiniz. Genesis haritasında oynuyorsanız bu modu eklemenize gerek yoktur. Extinction Expansion çıkış tarihi 12 Mart 2019. Extinction'daki bazı canlı türlerinin modluya çevrilmiş şekilde dünyanıza eklenmesini ve evcilleştirilebilir olmalarını sağlar. Çeşit olarak Alpha Savunucu, Alpha Gaz Torbası, Alpha veya Apex gibi Velinosaurus türlerini de ekler. Oynadığınız harita Extinction ise bu modu eklemenize gerek yoktur. Genişleme paketleri bu şekildeydi. Primal Fear'ın kısaca oynanış mantığından bahsedelim. Primal Fear'da dinozorları evcilleştirmek için gerekli ekipmanları tanıyalım. Bayıltıcı silahlar. Dinozorları bayıltmak için gerekli cephanelerden bahsetmeden önce bayıltıcı cephaneleri hangi silahlarla atabileceğimize bir bakalım. Uyarı: ARK'ın özündeki bayıltıcılar ile modlu canlıları bayıltmaya çalışmayın. İlk kademe bayıltıcılardan olan ilkel ve metal mızrak olarak 2 adet Primal mızrak vardır. Bu ilkel mızrak güçsüz canlıları oyunun başlarında bayıltmak için çok kullanışlıdır. Bayıltmak için tek yapmanız gereken sol tıka basıp karşınızdaki hayvana hasar vurmaktır. İkinci metal mızrağımız ilk mızrağa göre daha çok torpor verir. Bu sayede biraz daha güçlü canlıları bayıltabilirsiniz. Arbalet sadece 2 çeşit bayıltıcı taş ok atmanızı sağlar. Başlangıç bayıltma silahlarından birisidir. Primal Metal Yay. Bu yay bayıltıcı metal oklarınızı fırlatmanıza yarar. İlkel uzun namlulu tüfek. Tüm bayıltıcı dartları atmanızı sağlayan bir tüfektir. Primal Keskin Nişancı Tüfeği.
Bu tüfek üreteceğiniz bayıltıcı mermileri uzak mesafelerden atmanızı sağlar ve en güçlü bayıltıcıları atan silahlardan birisidir. Bayıltıcı cephaneler. Bayıltıcılar toplamda 4 tane kategoriden oluşur. Dart, kurşun, ok ve metal ok şeklindedirler. Primal Fear'da canlılar kategorilere bölünmüş oldukları için bu 4 kategorinin her biri içeriğinde çeşitli bayıltıcı güçlere sahiptir. Dartlara bakacak olursak 6 tane çeşitli torpor verme güçlerine sahip türleri vardır. En baştan en sona doğru ilerlendiğinde en güçlü bayıltıcıya doğru ilerlemiş oluruz. Yani en güçsüz dart potent darttır. En güçlüsü ise primal darttır. Kurşunlara baktığımızda ise yine 6 tane çeşitli güçlere sahip cephaneler bizi karşılıyor. Dartlardaki gibi en güçsüzden en güçlüye şeklinde ilerler. Bayıltacağınız dinonun torporuna göre bayıltıcı cephane seçmek size kalmış bir durumdur. Oklar. 2 tane bayıltıcı ok türü vardır. Potent ve toksik olarak ikiye bölünmüşlerdir. Metal oklar. Metal oklar oyundaki en güçlü bayıltıcı cephaneyi içinde barındırır. Metal ok kategorisinde güçsüzden güçlüye 6 adet bayıltıcı bulunur. Oyundaki en güçlü bayıltıcı cephanesi Origin oktur. Bildiğimiz kadarıyla tek bir Origin ok ile sınırsız torpor gücüne ulaşabilirsiniz. Her canlıya tek bir Origin ok atmanız bayıltmak için yeterlidir. Bayıltıcı silahları ve cephaneleri öğrendik. Şimdi ise dinozorların ne yiyerek evcilleştiklerine bakalım. Her canlı kategorisinin kendine özgü kibble'ı vardır. Canlılar bu şekilde evcilleşir. Kibble'la. Primal Fear modu kendi primal demircisi üzerine kuruludur. Demircideki sıralamaya göre ilerlenmelidir. Demircide gördüğünüz ilk önce gelen kibble toxic kibble'dır. Sonrasında kibble'ların istedikleri artarak yapımları zorlaşır ve bu sayede daha güçlü canlılar evcilleştirebilirsiniz. Her bir sonraki kibble üretiminde bir önceki kategorinin yumurtası gereklidir. Örnek olarak en basit ve ilk kademe olan toxic kibble üretmek için normal bir canlının yumurtası gereklidir. Toxic kibble'dan sonra sıralamaya göre alpha kibble var. Alpha kibble üretmek için ise toxic yumurtası gereklidir. Sonrasında yine aynı şekilde sıralamaya göre elemental kibble vardır ve bu da bir önceki canlı kategorisinin yumurtasını ister. Yumurta bu yüzden çok önemlidir. Sıralamada kibble ürettiğinizde bir sonraki kibble'a geçebilmek için dişi bir yumurta verecek canlıya ihtiyacınız olur. Modun gidişatı bu şekildedir. Daha detaylı bir şekilde videonun ilerleyen dakikalarında da anlatacağım. Primal Fear'da karakterinizin ve hayvanlarınızın canlarını doldurmak için jump potları vardır. Jump potları sizi boss savaşlarında veya herhangi bir savaşta belirli süreliğine koruyabilir. Jump potlarının toplamda 5 adet çeşidi vardır. 1. Healing Stew 2. Alpha Pot 3. Apex Pot 4. Fablet Pot ve son olarak Primal Pot. Primal Pot en güçlüsüdür. Her pot ancak belirli bir süreliğine canınızı doldurmaya devam edebilir. Can potlarının üzerinde kaç saniyeliğine size can desteği vereceği yazar. Örnek olarak Alpha Pot hayvanınızın canını %5 oranında doldurup 15 saniye boyunca can desteği sağlarken Primal Pot hayvanınızın canını %20 oranında doldurup 60 saniye boyunca can desteği sağlar. Kısaca Primal Pot en güçlü can desteği sağlayıcısıdır. Can potlarının bazılarını üzerinizde, bazılarını ise demircide üretebilirsiniz. Primal Pot üretilmez. Yalnızca doğadaki primal canlıları öldürerek elde edilebilir. Can potlarının yanı sıra Primal Fear'da XP potları da vardır. XP potları dinozorunuza seviye atlatmak için kullanılır. Primal Fear'da toplamda 4 adet XP potu vardır. Küçük, orta, büyük ve maksimum olarak ayrılırlar. Maksimum XP potu XP'nizi direktmen fuller ve maksimum seviyeye ulaşırsınız. Diğer potlar XP deneyiminizi fullemez fakat işe yararlar. XP potlarını elde etmek için Alpha, Fablet, Apex gibi canlıları öldürebilirsiniz. Primal Fear'ın ana modunu ve genişleme paketlerini kabataslak öğrendik. Daha detaylı bir şekilde modu incelemeden önce daha fazla eğlenebilmeniz ve zorluk yaşamamanız adına bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. Mod tavsiyelerinden başlayalım. İlk önermek istediğim mod Creature Finder Deluxe modu. Bu mod sayesinde haritadaki vahşi veya evcil istediğiniz tüm canlıları aramak zorunda kalmadan kolayca bulabilirsiniz. Bu modu tüm harita kapsamında kullanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmına veya yorumlar kısmına bir tane kod ekleyeceğim. Verdiğim kodu Steam'de Ark'ın ayarlarına girip genel bölümünde en alttaki kısma yerleştirirseniz haritadaki canlıların tümünün yerini görebilirsiniz. Kodu kullanmazsanız sadece yakınınızdaki canlıları bulabilirsiniz. Dino Storage 2. Bu mod sayesinde dinozorlarınızı kolayca kozaya alıp atmanızı, yerdeki çantalara sol tık yaparak almanızı ve sağ tık özelliğiyle dinozorlarınızın canlarını fullemenizi sağlar. Awesome Spyglass.
Herhangi bir canlının evcilleştirme gereksinimlerini, cinsiyetini, torpurunun miktarını göstermek gibi birçok işleve sahiptir. Ekstra önerdiğim modlar yalnızca bunlardı. Kendi isteğinize göre çeşitli modlar eklemek size kalmış. Tavsiye edilen harita ayarları. Evcilleştirme hızı 5x, hasat miktarı 5x, dino sayısı 2x fakat bu ayar bilgisayarı güçlü olmayanlar için tavsiye edilmez. Yumurtanın çatlama hızı 10x, bebeğin olgunlaşma hızı 15x, bitki büyüme hızı 30x, hayvanlarınızın ve karakterinizin seviye başına hasar ve hızını 5x, son olarak tecrübe puanlarının hepsini 15x yapmanız önerilir. Dünya ayarlarıyla oynamak tamamen sizin zevkinize bağlı bir durumdur. Tavsiyelerim bu kadardı. Şimdi ise Primal Fear'ı tanımaya devam edelim. Primal Fear'ın canlı kategorilerini tanıyalım. Toksik türü. Toksik türü ilk kademe modlu canlılardır. Bu türün canlıları genellikle yeşil renginde olurlar. Toksik Kibble evcilleşirler. Bu canlıların bayıltıcı özellikleri vardır. Herhangi bir canlıyı bayıltırken toksik türlerini kullanabilirsiniz fakat dikkatli kullanılmalıdır. Aksi takdirde fazladan vurursanız evcilleştireceğiniz canlının verimini yok edebilirsiniz. Toksik canlıları diğer türleri bayıltmak için kullanacaksanız, bayıltacağınız canlının torpurunun fullenmesine az miktarda kaldığında son atışları silahlarınızla yapmanızı tavsiye ederim. Toksik türünde en iyi yumurta elde edebileceğiniz canlı dodolardır. Toksik dodolar sayesinde toksik yumurtası elde edip son iki kategorinin kibble'ını üretebilirsiniz. Mantık bu şekilde ilerler. Alfa türü. Alfa kibble evcilleşirler. Alfa canlıların renkleri genellikle kırmızıdır. Alfaların diğer canlılardan daha iri ve güçlü gözüktüğünü fark edebilirsiniz fakat normal canlılarla özellikleri aynıdır. Sadece normal canlılara göre biraz daha güçlüdürler. Normal hallerine göre daha kolay evcilleşirler. Örnek vermek gerekirse normal Basilix yumurta ile evcilleşirken modlu alfa Basilix sadece bir tane kibble ile evcilleşiyor. Alfa türünde diğer alfalardan farklı evcilleşen bir canlı var. Alpha Indominus Rex. Evcilleştirmek için önce dişi bir Alpha Indominus Rex öldürmek ve sonrasında bıraktığı yumurtayı almak gerekiyor. Bıraktığı yumurtanın içerisinde Alpha Indominus Rex vardır. Alfa türünde en iyi yumurta elde edebileceğiniz canlı dodolardır. Elemental türü. Elemental Kibble evcilleşirler. Elemental türünde en iyi yumurta elde edebileceğiniz canlı Microraptorlardır. Elemental kelimesi bu kategoride elementleri temsil ediyor. Yani Caustic, Fire, Ice, Elektrik, Dark, Light olarak sınıflara bölünmüşlerdir. Bu canlıların tümü Elemental Kibble evcilleştirilir. Haritada Elemental canlı aradığınızda üstlerinde Elemental yazmaz. Bunun yerine az önce saydığım Fire, Ice gibi kelimeler vardır isimlerinin başlarında. Elemental adı altında bahsettiğim Fire, Ice gibi canlıların özelliklerine bakacak olursak kaustik türü. Bu canlılar toksik kategorisi gibi baygınlık verir. Fakat toksik ve kaustik canlılar arasındaki fark, toksik ile hayvanları bayıltabilirken kaustik ile bayıltamazsınız. Çünkü alan etkisiyle baygınlık verdiği için sizi de bayıltır. Fire türü. Alev ile yakarak hasar verebilme özelliği vardır. Ice türü. Düşmanlarını dondurarak birkaç saniye hareketsiz bırakma özelliği vardır. Elektrik türü. Çok seri vurur ve bu sayede düşmanı hareketsiz bırakabilir. Dark ve Light türü. İki tür aynı özelliklere sahiptirler. Ateş benzeri bir yakma etkisi verirler. Apex türü. Apex Kibble ile evcilleşirler. Bu türü alfa türünün biraz daha güçlüsü olarak düşünebilirsiniz. Sadece daha büyük ve havalı görünürler. Bu türde en iyi yumurta elde edebileceğiniz canlı Argentavis'lerdir. Fablet türü. Fablet Kibble ile evcilleşirler. Fablet canlıları diğer türlerden ayıran özelliği çok sayıda loot yapabilmeleridir. Örneğin Fablet Enki diğer türlere göre daha fazla metal toplayabilir. Bu türde en iyi yumurta elde edebileceğiniz canlı Argentlar ve Enkilerdir. Buffon türü. Special Kibble ile evcilleşirler. Bu tür Primal Fear'ın ana canlıları arasında yer almak yerine eğlence kategorisinde yer alır. Bu fon canlılar etrafı patlatmak ve kimine göre korkunç, kimine göre ise eğlenceli görünüşleriyle ünlüdürler. Bu fon canlılar kısaca eğlenmek ve etrafı patlatmak için vardır. Omega türü. Omega Kibble ile evcilleşirler. Omegalar etrafındaki canlılara az miktarda da olsa can verebilirler. Bu özellik Omegaların pasif yeteneğidir. Omega canlı türleri arasında en işlevli olanlar ejderhalardır. Diğer Omega canlılara göre ekstra özelliklere sahiptirler. Bu türde en iyi yumurta elde edebileceğiniz canlı T-Rex'lerdir. Celestial türü.
Celestial Kibble evcilleşirler. En güçlü ve işlevli türlerden birisidir. Skill'leri arasında alan hasarları vardır. CTRL ve C tuşlarını aynı anda basarsanız kalkan modu açılır ve binek üzerinde çoğu canlıdan hasar yemez hale gelirsiniz. Kalkan modu boss savaşlarında karakterinize zarar gelmeme açısından çok kullanışlıdır. Savaşlarda tavsiye ettiğim en güçlülerden biri olan Celestial Argentavis'tir. Bu türde en iyi yumurta elde edebileceğiniz canlı Argent ve Rex'lerdir. Demonik türü. Demonic Kibble evcilleşirler. Demonik canlılar kuşkusuz modun en güçlü türlerinden birisidir. Demonik canlıların skill'leri genellikle patlayıcı, yakıcıdır ve alan hasarları vardır. Demonik canlılarda CTRL ve C tuşlarını aynı anda basarsanız hasarları normale göre artacaktır. Ayrıca CTRL-C özellikleri sayesinde yakındaki canlılara skill kullanmadan pasif hasar verebilirler. Bu türde en iyi yumurta elde edebileceğiniz canlı Mesopithecus'lardır. Primal türü. Oyunda karşılaşacağınız ilk başlangıç kademesi boss türlerinden biridir. Öldürdüğünüzde bazı malzemeler ve kostümler elde edebilirsiniz. Uyarı: Primal canlılar evcilleştirilemez. Primal tek türü. Bu canlıların tümü robottur ve çok saldırgandırlar. Aynı zamanda canları ve hasarları son derece fazladır. Primal tek canlıları öldürdüğünüzde robotik üretilebilir planlarını verirler. Fakat çok işe yarar canlılar sayılmazlar. Elder türü. Bazı normal canlıların normalinden çok daha büyük halleridir. Örnek olarak susamuru binilecek bir boyuttadır. Hızları ve ağırlıkları fazladır. Başlangıç dinozoru olarak tavsiye edilirler. Malin türü. Malin türü sadece iki canlıdan oluşur. Bunlar da Malin Unicorn ve Malin Ptera'dır. Oyundaki amaçlarını bilmiyoruz fakat Malin Ptera çoğu uçan canlıya göre daha hızlıdır ve uçan canlılar arasında oyuncular tarafından sıkça kullanılır. Kaos türü. Kaos canlıları evcilleştirebilmek için önce Kaos Guardian'ı öldürmelisiniz. Ardından demircide Chaos Orb üretmelisiniz. Chaos Orb, Chaos canlıların Kibble'ı görevini görür. Yani Chaos Orb yerler. Chaos canlılar diğer canlılara göre çok daha kudretli görünürler. En iyi özelliklerinden biri ise bu canlılar etrafındaki canlılara herhangi bir saldırıda bulunmadan yavaşça canlarını azaltarak öldürebilirler. Kısaca pasif bir güç ile yakınında bulunan canlıları içten içe öldürür. Spirit türü. Spirit canlıları evcilleştirebilmek için tıpkı Chaos canlılarda olduğu gibi Spirit boss'unu kesmelisiniz. Ardından demircide Spirit Orb üretmelisiniz. Spirit Orb, Spirit canlıların Kibble'ıdır. Yani yiyecekleridir. Spirit canlıların görünüşü diğer canlı türlerinden çok farklıdır. Saydam bir derisi altında gözüken iskeleti vardır. Spirit canlıların neredeyse tümünün hem hasarı hem de canı çok fazladır. Alan hasarları sayesinde çoğu boss savaşında kullanılır. Chaos türünün aksine Spirit canlılar yakınınızdaki evcil dinozorlarınızın canını az miktarda da olsa doldurabilir. Primal Fear'daki canlı kategorileri aşağı yukarı bu şekildeydi. Bahsettiğim canlıların neredeyse tümü bayıltılarak evcilleştirilir. Reaper türlerinin nasıl evcilleştirildiğini öğrenelim. Reaper'lar Primal Fear modunda normal canlılar olarak görünmediği için diğerlerinden ayrı bir şekilde anlatmamın daha iyi olacağını düşündüm. Reaper'ların bazıları Kibble'la, bazıları ise Pheromon'la evcilleşir. Kategorisine göre Kibble'la evcilleşen Reaper'lar Omega Reaper. Omega Kibble'la evcilleştirilir ve daha fazla torpor yemesini sağlamak için yanınızda Demonic veya Fablet Bulldog götürebilirsiniz. Bu sayede Omega Reaper daha çok torpor yer. Demonic Reaper. Demonic Kibble evcilleştirilir. Fakat Demonic Reaper'ı evcilleştirebilmek için önce Tier 2 Demonic Reaper boss'unu kesmelisiniz. Demonic Reaper boss'unu öldürdükten sonra envanterinize bir Demonic Reaper eklenir. Envanterinize eklenen Demonic Reaper evcil değildir. Bu yüzden sakın mouse'unuzu Reaper'ın üstüne götürüp E tuşuna basmayın. Envantere eklenen Reaper'ı evinizden uzakta E tuşuna basıp çıkartırsanız Demonic Reaper boss'unun evcilleştirilebilir halini göreceksiniz. Demonic Reaper'ı bayıltıp İçine Demonic Kibble koyup evcilleştirebilirsiniz. Uyarı: Demonic Reaper yerin içinde bayılırsa tam bayıldığı konuma gidip havaya doğru bakarsanız envanterine ulaşıp Kibble'ı koyabilirsiniz. Pheromon'la evcilleşen Reaper'lar. Kibble'la evcilleşen Reaper'ların aksine Pheromon'la evcilleştirilen Reaper'lar şunlardır. Alpha Reaper.
Apex Reaper. Bu Reaper'ları evcilleştirebilmek için Reaper King yahnisini yapmanız gerekiyor. Yahniyi yapmak için önce dişi bir Reaper'ı bulup öldürmelisiniz. Dişi Reaper'larda dişi yazmaz. Bunun yerine isminin sonunda Queen yazar. Dişi Reaper'ı öldürdükten sonra şansa bağlı olarak feromon verebilir veya vermeyebilir. En az 10 tane feromon elde ettikten sonra Primal Demirci'de Reaper King yahnisi göreceksiniz. Erkek için gerekli olan Reaper King yahnisini üretmelisiniz. Ardından tekrar dişi Reaper Queen bulup dişi Reaper'ın erkek Reaper çağırmasını beklemeliyiz. Dişi Reaper Queen erkek Reaper çağırınca dişiyi öldürüp erkek olanı bayıltmalıyız. Bayılttıktan sonra ürettiğimiz Reaper King yahnisini içine koyup evcilleştirebilirsiniz. Feromonla evcilleşen tüm Reaper'lar bu şekilde evcilleşirler. Doğada illa dişi Reaper Queen bulup erkek çağırmasını beklemek zorunda değiliz. Doğada tek başına dolaşan yeterince erkek Reaper var. Boss Kibble'la evcilleşen canlılar. Boss Kibble'la evcilleşen canlılar 5 türden oluşur. Basit, Alpha, Apex, Chaos ve Spirit. Bu boss canlılarını doğada bulabilirsiniz. Her türün yine aynı şekilde kendine özgü kibble'ı vardır. Basit boss canlıları basit boss kibble ile evcilleşirler. Alpha boss canlıları alpha boss kibble ile evcilleşirler. Apex, Chaos, Spirit de yine aynı şekildedir. Kendi kibble'ları bulunur. Bu boss canlıları bayıltılarak evcilleşirler. Boss canlılarının isimlerinde genellikle boss yazmaz. Bu yüzden Awesome Spyglass gibi modları kullanmanız gereklidir. Diğer bir yöntem olarak Primal Fear Wiki sitesinden direktmen boss kibble ile evcilleştirilen tüm canlılara bakabilirsiniz. Primal Fear'ın bosslarını tanıyalım. Primal Fear'da toplamda Tier 0'dan Tier 7'ye kadar bosslar bulunmakta. Tier 0 yani doğada bulunan bosslar. Captain Black ve Artifacto. Artifacto boss'unu öldürdüğünüzde çok sayıda eser elde edebilirsiniz. Bu bossları Apex veya Alpha Rex gibi canlılarla öldürebilirsiniz. Tier 1 Primal bosslar. Primal Allo, Primal Kentro, Primal Raptor, Primal Giga gibi birçok çeşidi bulunur. Bu bossları Apex Giga veya Indominus Rex gibi canlılarla öldürebilirsiniz. Primal bossları doğadan bulabilirsiniz. Tier 2 Origin bosslar. Origin Spino, Origin Rex, Origin Raptor, Origin Carno gibi tam 8 adet çeşidi vardır. Origin bossların özelliği bacağınızı kırabilmesidir. Origin bosslar kemiğinizi kırdığı için staminanızı hızla azaltır ve savunmasız hale gelirsiniz. Origin bossları öldürebilmek için Demonic veya Celestial canlılarını kullanabilirsiniz. Tier 3 bosslar. Celestial Indominus Rex ve Demonic Reaper. Celestial Indominus Rex düşük hasarlı, yüksek canlı bir boss'tur. Hasar menzili çok geniştir ve yanında ekstradan canlılar da spamlatarak tüm gücüyle size saldırır. Demonic Reaper boss'uysa normal canlılara göre daha az hasar alır. Uyarı: bu iki boss Celestial canlıların CTRL-C özelliklerini devre dışı bırakır. Yani dinonuzun üstündeyken karakteriniz hasar yiyip ölebilirsiniz. Indominus Rex'i öldürmek için Demonic veya Celestial canlılarını kullanabilirsiniz. Indominus Rex'i öldürdükten sonra envanterinize evcilleştirilebilir bir Indominus Rex eklenir. Envanterinize eklenen Celestial Indominus Rex'i bayıltıp Celestial Kibble ile evcilleştirebilirsiniz. Sonrasında kişinin isteğine göre sonraki Demonic Reaper boss'unu Celestial Indominus Rex'le öldürebilir veya Demonic canlılarıyla öldürmeyi de tercih edebilirsiniz. Demonic Reaper'da öldürüldüğünde evcilleştirilebilir versiyonu envanterinize eklenir. Böylelikle bayıltıp Demonic Kibble evcilleştirebilirsiniz. Tier 4 bossları Chaos Guardian ve Spirit Guardian. Bu bosslar ejderha oldukları için öldürmesi ekstradan zordur. Ve dönüşleri kötüdür ama hızları inanılmazdır. Yani sizi her zaman yakalayabilirler. Chaos Guardian'ın yakınına gittiğinizde size hasar veremeyebilir. Spirit Guardian ise güçlü topçuklar fırlatarak çok geniş bir alana muazzam hasarlar verebilir. Öldürmeye çalışırken dikkatli olmalısınız. Bu iki boss'u öldürmek için Celestial Argent, Demonic Dikenli Ejder ve Demonic Mesopithecus'u kullanabilirsiniz. Çünkü iki boss'un da dönüş kabiliyetleri düşük olduğu için arkalarına geçip hasar vurmak kolaydır. Spirit ve Chaos Guardian'ı evcilleştirmek için önce boss hallerini öldürmelisiniz. Öldürdükten sonra ikisinde de direkt olarak evcilleştirilebilir versiyonları spam olur. Chaos Guardian Chaos Orb yer. Spirit Guardian ise Spirit Orb yer. Tier 5 bossları Nova the Destroyer ve Pikkon the Creator.
Pikkon ve Nova the Destroyer'in saldırıları Spirit canlıların saldırılarına benzer. Patlamalı saldırıları vardır. Nova the Destroyer havadan yapılan saldırılara karşı savunmasızdır. Bu yüzden havadan saldırmanızı tavsiye ederim. Pikkon boss'u da son derece yavaştır ve havadan yapılan saldırılara karşı zayıftır. Pikkon boss'unu öldürmek için Spirit Ejderha veya Spirit Griffin tavsiye ederim. Nova the Destroyer'i öldürmek içinse Spirit Rex veya Spirit Ejderha'yı tavsiye ederim. Boss'larla savaşırken Primal Damage'de üretilen Primal uyarıcıyı kullanabilirsiniz. Bu uyarıcı staminanızı doldurmanıza yarar ve boss savaşlarında çok kullanışlıdır. Nova the Destroyer ve Pikkon the Creator'ı evcilleştirmek için önce onları öldürmelisiniz. Daha sonrasında öldürdüğünüz konumda döllenmiş yumurta bırakırlar. Bu yumurtalar sayesinde bossları evcilleştirmiş olursunuz. Tier 6 bossları. Tier 6 bosslarında toplamda 4 tane çeşit bulunur. Caustic Boss, Ice Boss, Fire Boss ve Electric Boss. Caustic, bayıltıcı saldırı kullandığı için karakterinizi savaşın ortasında bayıltabilir. Zayıf yönü ağır hareket etmesi sonucu zor hedef alabiliyor olmasıdır. Ice, aynı şekilde zayıf yönü yavaş ve ağır hareket etmesidir. Saldırıları dondurucu olduğu için savaşın çoğunluğunu donarak geçirebilirsiniz. Fire, saldırıları çoğunlukla yakıcı olduğu için dinozorunuzun üzerinde sizi yakarak öldürebilir. Zayıf yönü diğerleriyle aynıdır, yavaş ve hantaldır. Elektrik, karakterinizi dinozorunuzun üzerindeyken çarparak öldürebilir. Zayıflığı aynı şekilde yavaş ve hantal olmasıdır. Bu bossları önceki Tier 5'te edindiğimiz Nova the Destroyer yumurtasından çıkan Nova ile öldürebilirsiniz. Ve bu bosslar evcilleştirilemez. Tier 7, Pikkon's Revenge boss'u. Bu boss oyundaki en güçlü boss'tur ve son kademe boss'udur. Pikkon's Revenge boss'u evcil dinozorlarınızı kopyalayıp size saldırabilir. Zayıf yönü yavaş olmasıdır. Bu sayede kaçarak boss'u öldürebilirsiniz. Bu boss'u Nova the Destroyer ile öldürebilirsiniz. Primal Fury rehber videosu bu kadardı. Umarım Primal Fury oynamak isteyen insanlara biraz da olsa yardımcı olabilmişimdir. Bu videoyu o kadar uzun zamanda çektim ki her bir hayvan kategorisini farklı günlerde seslendirdim. Bu yüzden sesim videonun her dakikasında değişiyor olabilir. Ve şunu da söylemeliyim ki seslendirme yapmak gerçekten de çok zor bir şey. Çünkü seslendirirken o kadar çok heyecanlandım ki tek bir kelimeyi 15 kez falan tekrarladığımı bilirim. Yani sürekli konuşurken ve seslendirirken takıldım. Bu videodaki neredeyse her cümleyi en az 5 kez tekrarlayarak seçtim ve yapabildim. Neyse, en azından çok şükür bitti. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.